Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda gökkuşağı eteği birlikte öreceğiz. Artan iplerimizi değerlendirdiğimiz şahane bir projeyle karşınızdayım. Ben etek ve büstiyer olarak takım olarak ördüm. Biz büstiyerin bütün detaylarını size fikir olarak, yani orada birlikte örmeyeceğiz ama nasıl örebileceğinizin fikrini bundan sonra paylaşacağım videoda bulabileceksiniz. Şöyle çok tatlış bir büstiyer oldu. Onu hemen gösterip kenara alıyorum ve eteğin detaylarına geçmek istiyorum. Artan ipleri uç uca birleştirip kendi aslında renk geçişli batik ipimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde şahane bir tablo gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gidiyorsa mutlaka artan iplerinizi bu şekilde birleştirin. Beni takip eden dostlarım 100 yıllık projemden bunu net olarak hatırlıyorlar. İlk başta hemen bu artan ipleri nasıl değerlendiririm diye ucuca eklemiştim ve 4 yıldır, belki de 5 oldu, süre gelen bir projeyi devam ediyorum. 2'ye 2 4 metrekare bir battaniye örüyoruz sevgili dostlar. Beni takip edenler biliyor, 100 yıllık proje adı altında. Bilmeyenler de varsa mutlaka Gorgeous 100 yıllık proje diye yazın, çıkan videolara bakın, bayılacaksınız. Zaten birçoğunuz biliyor eminim. Ben aşk yaşıyorum battaniyemle. Burada görmüş olduğunuz eteği kızımın ölçülerine göre hazırladım. En beden diyebiliriz. 38'den 40 bedene kadar uygun olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu eteğe badem örerek başlıyoruz. Bunu ben şimdi size bir ölçü vereceğim. Kaç santim olduğunu, kaç bademin kaç santime denk geldiğini, ama bu ipleri bu etekte 2,5 milim tığ ile örüyorum. Bunu da belirteyim, 2,5 milim tığ. Şimdi hemen şöyle tam olarak yan yatırıp size bir ölçü verdiğimde başlangıcın kaç santim olduğunu, 50-100 santimle başlamışım. 100 santimi 70 badem örerek, burada tam olarak 70 tane badem var. İçine bademler şöyle, şurada daha rahat görürsünüz. Bademlerin içine 3 adet ikili trabzan ördüm. 100 santim. Bunu ölçü alarak yapacağınız kişinin popo çevresinin, basen çevresinin ölçüsünü alın. Onun üstüne, yani ördüğünüz bademi mesela atıyorum, bu şimdi metre değil de mezura değil de ördüğüm badem olsaydı, şimdi bunu popo çevresine getiriyorum, ördüğüm bademi tutuyorum tam olarak, tam gelen yerin yanına artı 2 tane badem daha örüyorum. Hatta 2 ya da 3. Çünkü tabii ördükçe toplama yapıyor. Ya mezro ile ölçü alın, üstüne 2 badem ekleyin. Ya ördüğünüz bademli sırayı, zinciri yapacağınız kişinin ölçüsünden alarak devam edin. Yani iki türlü de ölçüyle çalışabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Bademleri ördüm. İşte 65 oldu, 68 oldu. Her seferinde tuttum. 70 tane badem olduğunda, 68 badem olduğunda tam denk geldi. Üstüne 2 badem de fazladan ördüm ve 100 santim ölçüyü buldum. Benim elimden bu şekilde düştü. Burada verdiğim adetlerden ziyade ölçüyü dikkate alın. Mesela 100 santimden daha ufak popolu birini hazırlayacaksanız ona göre bademi azaltın. İşte atıyorum, daha büyük popolu 120 santim basen çevresi olan birisine yapacaksanız eğer, ona göre bunu 120 santim bademi hazırlayın, ama unutmayın, artı 2 ya da 3 badem mutlaka örün, toplama yapacaktır aksi halde. Şimdi ilk olarak bu eteğin iplerini nasıl birleştiriyoruz, artan iplerle nasıl yumaklar oluşturuyoruz onu göreceğiz. Sonra örümüne birlikte başlayacağız, ama benim kızımın üstünde eteği görmüşsünüzdür. Mini bir etek oldu. Bunun uzunluğu 41 tane 41 badem sırasıyla ördüm. Şurası, yani şuradan şuraya 41 trabzan sırası var. Artı 4 de lastik. Yani toplamda 45 sıra halinde bitti. Uzunluğunun sırasını, ölçüsünü vermem gerekirse de şöyle, lastik olduğu için belinde toplanıyor. Bu arada belinde makara lastik ben geçirdim, ama siz dilerseniz iple de beline toplayabilirsiniz. Boyunun uzunluğu 42 santim. Boyu 42 santim. Siz istediğiniz uzunluğa kadar bu kısmı örebilirsiniz. Bunu belirtmeme gerek yoktur aslında diye düşünüyorum. Bu eteği bileğe kadar bile örebilirsiniz. Bu etekte gördüğünüz gibi bunda yırtmaç yapmadım, ama birlikte öreceğimiz eteği yandan yırtmaç açarak
devam edeceğim. Biraz yırtmaçlı çalışacağım. Bunda yırtmaç yok. Yırtmaçsız devam etmek isteyenler için ilk başta yırtmaçsız nasıl başlanır göstereceğim. Ama daha sonra yırtmaç açarak devam edeceğiz. Öyleyse hadi yapımına beraberce başlayalım. Yumakları nasıl oluşturduğumuza bir bakalım beraberce. Daha önce aslında gösterdim. Özellikle sıkı birleştirme, sıkı düğümle birleştirme gibi teknikte de bunu anlatmıştım. Şimdi burada da göstermek istiyorum. Büyük büyük böyle kocaman yumaklar hazırlıyorum. O kızıma yapmış olduğum 41 sırada ördüğüm eteği böyle bir yumakla tamamladım. Şimdi küçük bir yumağı devam ettireyim nasıl olduğunu. Eklemişim mesela renkli renkli. Sıradaki rengi alırken de her iki ipi şöylece alıp üst üste koyuyorum. Bakın şöyle. Şöyle şurada da göstereyim. Bu şekilde koyuyorum. Daha sonra bunu bununla bağlıyorum. Şöyle bakın. Bunu burada dururken bunu alıyorum. Şöyle bunu hemen bağlıyorum. Daha sonra böyle döndürüp kolayıma geliyor. Bunu da bunun üstüne düğüm atıyorum. Daha sonra şöyle sıkıştırıp en dibinden bu ipleri kesiyorum. Bakın şu şekilde. Benim gibi rengarenk artan iplerini değerlendirip kullanacak olan arkadaşlarım bu yumakları bu şekilde hazırlarlar. Tabii ki benim elimde bu kadar çok ipim yok. Damla, ben kendinden renk geçişli ip satın alıp ya da iplerim var onları değerlendireceğim diyenler de işte bu şekilde devam ediyor bu. Onlar da onu kullanırlar. Hiç fark etmez. Ben ama bu eteğin özünde aslında ya da bu tarz ürünlerin özünde artan ip projesi olarak değerlendirmek diyorum. En beden olarak ördüğüm eteği 70 bademle başlamıştım. Ölçüsünü de size vermiştim. Şimdi bunu 67 bademle öreceğim. Daha small medium. Ya diğeri medium large bazındaydı. Large da demeyelim de yani 38'den 40-42 bedene kadar rahatlıkla uyardı. Bu böyle 36-40 gibi olacak öyle diyeyim. Ama tabii benim gibi böyle üstte oturan kalem etek istiyorsanız daha geniş çan etek çalışacak arkadaşlarım daha da bol çalışabilirler. İstediğiniz ölçüye göre uyarlayabilirsiniz. Bademi nasıl başlıyorum? Hemen şöyle bir ilmeğimi çıkarttıktan sonra 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp ilk ördüğüm zincir içine kaydırarak çıkıyorum. Çıktıktan sonra 1, 2. 2 kere de çıktığım bir trabzan örüyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bu sefer bu oluşturduğum bademin içine batıp 1, 2. 2 kere de çıktığım bir badem yine örüyorum. Trabzanla. 1, 2, 3. Tığımın üstüne ipimi aldım. Boşluğun içine battım. 1, 2 kere çıktığım trabzanla bademimi tamamladım. 1, 2, 3. Tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2 kere de çıktım. 1, 2, 3. İşte zeminimi bu şekilde oluşturarak devam edeceğim. 1, 2, 3. Ben 67'ye tamamlayıp geleyim. Siz kendi ölçünüze göre tamamlayıp gelin bademleri. ...67 tane bademimi ördüm. Şimdi dümdüz daha bunu halka haline getirmeden yırtmaçlı ve yırtmaçsızı göstereceğim. Ama ilk olarak bu bademlerin içini ikili trabzanlarla doldurmaya başlayacağız. Şimdi sonunda geldim, örmüştüm. Şimdi burada hemen bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından da geçirip
yalancı trabzanımı ördüm. Bademin içine de geliyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Her bir bademin içine 3 tane ikili trabzan örerek ilk sıranın işlemini tamamlayacağım. Bademleri örerken burada aşağıda zincirle ördüğüm kısmı altta bırakıyorum. Üstüne ördüğüm yer trabzan yaptığım kısmı. Bunu da belirteyim. Dümdüzken daha daire haline getirmeden ilk sırayı örüyorum. İlk sırayı bu şekilde doldurup bademlerin içine geleyim. ...67 tane bademimi ördükten sonra bademlerin içine 3'er adet ikili trabzanlarımı tamamladım, ördüm. Üçlü gruplar halinde. Bu benim aşağı yukarı 92-93 santime tekabül etti ölçüsü. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi eğer ilk yaptığım etekteki gibi yırtmaç yapmayacak ve bütün olarak çıkacak olsaydım, bu son gruba geldiğimde 2 tane trabzanımı örüyorum. Üçüncüsünü örmeden evvel şu diğerini de hemen yanıma alıyorum. Ve bunu buraya örerken buradan da hemen bakın bunun dibine, şuradaki ilk ördüğüm trabzanın dibine batıyorum. Onun içinden de geçirerek ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak gelip bir zincir çektikten sonra yükseliyorum ve artık bu sırada her bir trabzanın üstüne bir trabzan örerek ikinci sırayı ilerletiyorum. Ve bakın daireyi oluşturmuş oldum yırtmaçsız olarak. İlk bu şekilde yapıyorum yırtmacı olmadığı takdirde. Eğer yırtmaç çalışacaksam da hiçbir şekilde burayla birleşmiyorum. Yırtmacın ebatını tamamlayacağım ölçüye gelinceye kadar. Şimdi buraya üçüncüyü ördüm. Ne yapacağım? Burada yükselip örebilirim. Yani yükselip tersini döndürüp örebilirim. Ama ben eteğimi düzden devam ettirmek istediğim için, yani şöyle bir yönlü bir tersi olsun istemiyorum. Şimdi böyle çalışacak olsam tersini göreceğim. Tersini görmek istemediğim için burada yırtmacın ebatını istediğim yere gelene kadar bu parçayı kesiyorum. Kestim. Hemen başa geliyorum, buradaki ilkine. İlmeğimi çıkartacağım. Ve buradaki ilk trabzanın tepesini bulup batacağım. Bu sıranın ilk ikili trabzanını örüyorum. Bunu da öne alıp. Eğer yırtmaç örüyor olsaydık daireyi oluşturduğum için etrafında dönecektim. Şimdi yırtmacın ebatını belirledikten sonra zaten aynı işleme yine devam edeceğim. Her bir ikili trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek yol alıyorum. Ta ki dediğim gibi bu yırtmaç açıklığını netleştirdiğim yere kadar. Ben o ölçüye kadar ne yapacağım? Öreceğim. Sonuna geldim. Trabzanlı sıranın bu sonuna geldim. Hop kesip tekrardan buraya geleceğim. Aşağı yukarı şu kadar falan yırtmaç yaparım diye tahmin ediyorum. Oraya kadar aynen bu şekilde, hiçbir farkı yok. Sona geldiğimde kes, başa dön yaparak tamamlayayım. Devamına birlikte geçelim. Yırtmaç yapmayan arkadaşlarım zaten dairesini oluşturup üstünü örmeye başladılar. Devam edecekler öyle. 11 sırayı yırtmaç için böyle bütün olarak ördüm. Yani birleştirmeden şöyle dümdüz size gösterdiğim gibi her seferinde ipi kestim. Buradan ördüm. Bakın hep örgüm düzden devam ediyor. Şimdi buraya geldim artık. Artık bu açıklığın yırtmaç için yeterli olduğunu
kanaat getirdim. Bunun için de hemen ilmeğimin içine batıyorum ve artık eteğin daire formunu verip öyle örmeye devam ediyorum. Şöyle ki üst üste getiriyorum. Tam olarak buradayım. Bu diğer tarafın ilk başındaki trabzanın içine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle ipimi oraya geçirip bir zincir çekip ilmeğimi yükseltiyorum. Etrafında döndürüyorum. Ve yalancı trabzanımı ördükten sonra artık bir daire üzerinde her trabzan üstüne bir trabzan örerek devam edeceğim. İstediğim uzunluğa kadar, ta ki lastik sırasında artık nasıl lastiği ördüğümüzü ve daha sonra içine makara lastiği de nasıl diktiğimi size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bakın, ilerledim konuşurken de. Ne yaptım? Üst üste koydum. Böylece ne geleceğim? Hop, sona geldiğimde de buradaki geçişi de birlikte yapalım. Daha sonraki sıralar hep birbirinin tekrarı olacak. Eteği daire şeklini verdikten sonra ilk turu tamamladım. Burada son trabzanın üstüne de bir ikili trabzan örüyorum. Ve hemen burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle gelip bir zincir çekiyorum. Yükseliyorum. Döndür. Arkadan dolandır ve hemen yine aynı şekilde dümdüz eteği örmeye devam ediyorum. Ta ki istediğim uzunluğa kadar. İstediğim uzunluğa kadar örüp geleyim. Size hem kaç sırada tamamladığımı hem de kaç santim uzunlukta olduğunu söyleyeceğim. Bu arada hemen şöyle üst üste koyayım parçaları. Nasıl devam ettiğini göstereyim size. İşte böyle. Şurada yırtmacım. Böyle örüyorum. Şöyle geliyorum. Hop, tur atıp tekrar devam ediyorum istediğim sıraya kadar. Yırtmacı dediğim gibi 2, 4, 6, 8, 10, 11 sırayı birleştirmeden ördüm. 12'de birleştim. O şekilde oluşturdum. Yırtmaç uzunluğuna gelecek olursam da benimkisi tam olarak 11 santim. Öyleyse tamamlayıp geliyorum. Eteğimi 46 sıra örerek buradan itibaren lastik öncesine kadar 46 sıra örerek tamamladım, lastiğe geçmeden öncesi için. Şimdi bunun kaç santim olduğunu söylemem gerekirse 43 santim düştü bu şekilde. Tabii bir lastiğiyle birlikte de tahminim 47-46 santim olacaktır. Enine gelecek olursak da ben kendi ölçülerime göre yapmıştım. Verdiğim sayıları uyguladığınızda benimki 44 santim düştü. Bunu da belirtmek isterim. 44 tam katladığımda tabii tam açılımı 88-90 santim oluyor. Benim için ideal ölçü. Şimdi biliyorsunuz buraya minik bir yırtmaç yapmıştık. İlk olarak lastiğe geçmeden önce yırtmacımın etrafını bir şurayı toparlamak için görüntüsünü siyah ipimle, siz tabi tercih ettiğiniz bir rengi de kullanabilirsiniz. Lastikte de siyah kullanacağım için siyahı tercih ettim. Siyah ipimle bir geçiş yapacağım. Bu geçişi yarım trabzan ile yapmayı planlıyorum. Yani çakma sık iğne dediklerimizle geçeceğim. Siz tabii ki sık iğne de olabilir ama yarım trabzan daha güzel olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Hemen tığımın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. İlk şu trabzanla oluşan boşluğa batıyorum ve 2 tane, şu ipi öne alıp arasından geçirseydim. Şöyle bir daha göstereyim, siyah olduğu için. Beyaza doğru uzatıp arasından geçirdim. Şu ipi şöyle öne alıyorum ve şuradaki 3 ilmeği birden arasından geçiriyorum ipime. Şöylece. Sonra hemen aynı boşluğun içine bir tane daha örüyorum. Sonra sırasıyla bütün bu trabzanla oluşan boşluklarının içine 2 tane örüyorum.
Şöylece geçiyorum. Geldim. Burada da 2 tanemi ördüm. Hemen diğer rengin içine geçiyorum. Ve bütün bir yırtmacın etrafını böyle geçeceğim. Ay, bu sık iğne oldu, pardon. İp almadan yapmışım. Şimdi şuraya kadar böylece devam edeyim. Şuradaki geçişi de birlikte görelim. Yırtmacın tam olarak ayrıldığı yere geldim. Şimdi buradaki yırtmaç öncesi ilk trabzanın içine örüyorum. Daha sonra artık diğer taraftaki yırtmacın olduğu yere gelip 2 tane de oraya, pardon yanlış yere batmışım, trabzanın tam şöyle boşluğuna batacağım. 1 2. Sonra aynı diğer taraftaki gibi örmeye devam ediyorum. Sonuna kadar bu yırtmaç kısmının yarım trabzanları örüp geleyim. Siyahla geçtiğim yırtmacı böylece güzel toparladım. Daha şık, hoş bir görüntüsü oldu. Şimdi artık lastik için örüme başlayabilirim. Bunun için de bu yırtmaç yan tarafta kalacak. Diğer böyle hemen diğer yan tarafın ortalarından bir yerden herhangi bir ilmeğin üstüne batıp siyah iple, çünkü lastiği de siyah çalışmak istiyorum. Siz tabi bu ana renk konusunda kendiniz değişik seçim yapabilir. İçinden bir rengi de kullanabilirsiniz. Ya da hiç alakasız bir renkle de örebilirsiniz. O da güzel olacaktır. İlmeğimi çıkarttıktan sonra herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Bunu bütün bel çevresi boyunca öreceğim. Her bir trabzanın üstüne ikili trabzan. Lastik sırasının ilki böyle. Detaylı bir tığ işi lastik anlatımı görmek istiyorsanız eğer, kanalımda daha öncesinde paylaşmıştım. Gorgeous tığ işi lastik yazdığınızda daha detaylı bir anlatım orada görebilirsiniz. Şöyle hemen hepsinin üstüne ikili trabzanımızı örüyorum. İlk sırayı tamamlayıp geleyim. Lastik sırasının ilkini tamamladım. İkinciye geçerken burada örmüş olduğum ilk trabzanın içine batırıp kaydırarak yukarı çıkıyorum. Daha sonra bir zinciri çekip yükseldikten sonra etrafında döndürüyorum. İpi arkasından dolandırıp şu içinden de geçirdikten sonra her bir trabzanın üstüne değil, lastik sırasındayız, birini önden, ipim siyah, anlaşılması zor olabilir, diğerini arkasından, birini önden, diğerini arkasından, birini önden, diğerini arkasından, birini önden, diğerini arkasından. Daha ayrıntılı için lütfen dediğim gibi tığ işi lastik yapımına bakın, daha uygun renkle. Böylece bunu bu sırayı tamamlıyorum. Lastiğin 3. sırasına geçerken gene 2. sıranın ilk başında yaptığım trabzanın arasından kaydırarak geçiriyorum. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra artık bu sırada işim daha kolay. Önden gözükeni önden örüyorum. Arkadan gözükeni arkadan örerek lastiğimi örmeye devam ediyorum. 3. ve 4. sırayı da aynı bu mantıkla devam ettirdikten sonra artık lastiğin örümünü bitirmiş olacağım ve makara lastik ile arasından geçirerek beli toparlayacağım. Ben bu tarz eteklerde önceki videolarımı da izledinizse şayet makara lastiği kullanıyorum. Öyleyse tamamlayıp geleyim. Belinin lastiğini 4 sırada tamamladım. Ve hemen
makara lastiğimden bir miktar alıp, ki şu makarada sarılıydı bu, aldım ve bunu aralarından diker gibi şu şekilde geçiriyorum. Aynen bakın, burada başladım, buraya düğüm atarak bir kitledim ilk başta, daha sonra da aralarından şöyle aynen diker gibi ilmeklerimin geçiriyorum. Bunu 4 sırada da yapacağım. Böylelikle çok güzel, gerçekten bele oturuyor. Daha sonra zaten bir miktar biriktikten sonra şöyle aradan dikişimi yaptıktan sonra şöyle çekerek zaten ufaktan toparlamaya da başlıyorum. Bele güzel otursun diye. Şöyle. Herhalde anlaşılmıştır. Burada çok detaylı bir şey göstermek gerekir mi bilmiyorum. Lastiği aralarda dikiyoruz. 4 sıra boyunca. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım, finale geldik. Eteğimizi 4 mevsim koton ipleriyle orta kalınlıktaki Alize Cotton Gold, yani Arçins Kartopu, Kotonla, Madame Koton gibi birçok ipi bir araya getirerek oluşturdum. Siz de dokuları ve cinsleri birbirine benzeyen ipleri birleştirerek oluşturabilirsiniz. Zemin olarak da işte şuradaki yırtmaçtaki şeyi, bir de beldeki lastiği siyahla ördüm. Bakın, beldeki İçine de makara lastiği böylecene geçirdim. İnanın çok kullanışlı oluyor. Ben diğer kullandığım eteklerimde de bu yöntemi kullanıyorum. O kadar güzel duruyor ki üstte. Zaten fotoğraflarda da göreceksiniz. Finallediğimde eteğimin boyu, şöyle hemen size söyleyeyim, 47 santim. Tam öngördüğüm gibi 47 santim. Daha uzun örebilirsiniz. Bileğe kadar bile örebilirsiniz. Strapless bir elbise yapabilirsiniz. O kadar çok fikirler oluşturabilirsiniz ki her biri birbirinden ayrı, farklı olacaktır yaptığınızda. Çünkü bir aynısını bu teknikle yapmanız mümkün değil. Her biri kendine özgün olarak bitiyor parçaların. Bu arada size katıl butonumdan bahsetmek istiyorum. Kısa bir süredir aktif ettiğim bir buton. Katılla bana destek olabilirsiniz. Zira dediğim gibi önümüzdeki sezonda çok daha fazla YouTube'uma ağırlık vermek istiyorum. YouTube'da daha çok vakit geçirmek istiyorum. Çünkü burada sizlerle kurmuş olduğum ailemi çok seviyorum. Buraya video hazırlamak benim için ayrı bir keyif haline geldi. Siz de desteklemek isterseniz oradaki seçenekleri görebilirsiniz. Beğendinizse tabii ki bu projeyi, bu fikri ve bu eteği sizden bir kalp rica edeceğim. İlk başta görmüş olduğunuz büstiyeri hemen bir sonraki videoda sizlere anlatıyor olacağım. Arka arkaya paylaşmayı düşünüyorum o videoyu da. Oradan bakarak büstiyeri de örebilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz her zaman söylediğim gibi çok kıymetli. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.